parmak ucu ağrı nedenlerinden bir tanesini anlatacağız. Aslında parmak ucu ağrıları çeşitli nedenlerden olabilir ama bizim en çok karşılaştığımız tırnak kökü altında kitle yaratan glomus tümörleri. Tırnak altı ağrılarının, parmak ucu ağrılarının önemli nedenlerinden bir tanesi. Glomus tümörleri genellikle tanısı ve tedavisi oldukça bilinmedik ve yani bazen tanı koymakta oldukça zorluk çektiğimiz yapılardan bir tanesi. Bunun nedeni nedir? Niye oluşuyor? Herhangi bir oluşum mekanizması var mı? Özel bir oluşum mekanizması yok. Ancak dediğin gibi birbiriyle sıkı ilişkiler içindeki dokuların arasında çok küçük de olsa sinirden kaynaklanarak oluşan bu kitle hem kendi orijini nedeniyle yani sinirden kaynaklanması sebebiyle hem de çok sıkışık bir bölgede yer aldığı için şiddetli ağrı bulgularına yol açıyor. Ya aslında gerçekten hastalar tahmin edilmesi çok zor ağrılarla karşımıza geliyor. Yani normalde tırnağın üstüne basınca ağrı, parmak ucuna basınca ağrı, yan tarafta özellikle hemen kenarında gelince dokunma yüzeylerinde ağrı. Dokunma hassasiyeti çok fazla. Sanki yani deriye dokunur gibi hiçbir ağırlık uygulama yaptığımız şeyde çok ağrılar duyuyorlar. Bir başka bulgu özellikle hastaların çok net olarak tarif ettiği soğuk hassasiyeti. Sıcağa maruz kalmaları çok fazla bu duyguyu uyandırmıyor ama soğuğa maruz kalmak suyun altında veya havaların soğuduğu dönemlerde adeta yaşamı çekilmez hale getiriyor bu kişiler için. Geçen gün bir tane hasta ameliyat etmiştik hatırlıyorsan. Hasta bayandı ve kızının saçını tarayıp öremediğinden şikayetçiydi. Asıl dokunma yüzeyinde saçını tararken saçının dokunması bile elektrik çarpmasına yol açıyor ve ağrı nedeni oluyordu. En çok da kızım sevinecek bu ağrı geçerse diye bize söylemişti. Hakikaten çok küçük dokunmalardan veya hislerden, temaslardan bile ağrı nedeni oluşabiliyor ve ağrılar gerçekten hani umulduğundan daha fazla olabiliyor. Bu kitleyi nasıl tanıyoruz veya nasıl tanısını koyuyoruz? Şimdi aslında bulgular oldukça tipik. Bu soğuk hassasiyeti, dokunmayla ağrı hissetmesi. Genellikle onun da distal falaks dediğimiz parmağın uç boğumu bölgesinde, tırnak etrafında daha yoğunlaşması bizi tanıdan, daha doğrusu şüphelenme konusunda kuvvetli bulgular sağlıyor. Bunun dışında en iyi tanı yöntemi MRI dediğimiz yöntem. Bu artık milimetrik kesitlerle özellikle belli sekanslarında kontrast maddeler vererek bu kitleyi görüntülemeye yönelik tam olarak lokalizasyonu çünkü bizim açtığımız yerde tam onun üzerinden olmak durumunda çünkü cerrahi yaklaşımımızı etkiliyor. Onu net olarak görmemiz lazım. Özellikle yani hani MR çekiliyor ama kontrastlı MR çekilmesi lazım. Bunu özellikle belirtmek lazım. Kontrastsız çekilen MR'larda bazen kaçırma şansımız olabiliyor. Ve çözünürlüğü daha düşük eski tip MR'larda da maalesef yakalanamayabiliyor. İnce kesit atılmalı. İnce kesit atılmalı. Kısada ise küçük bir lezyon olduğu için saptaması oldukça zor. Çoğu zaman insanlar işte gittim MR çektirdim, onu yaptırdım, bunu yaptırdım, 40 tane doktora gittim, tanıyamadım. Evet gerçekten bu başımıza çok geliyor. Yani gerçekten iyi bir MR incelemesi yapılmazsa kaçırılabilecek bir lezyon. Yani bu konuda dikkatli davranmak lazım. MR yazarken de, MR çektirirken de hem kontrast olması hem ince kesit alınması konusunda radyoloji bölümünü uyarmak uygun olur. Evet. Aslında hani eski dönemlerden kalma parmağın altından ışık tutmak, fener tutarak. Evet, böyle bir yöntem de var. Aslında bazen uyguluyoruz. Hemen cep telefonumuz var. Altından şeyi tutarak orada bir kitle var diyor. Nokta tarzında bir yeniklik gösteriyor. Evet. Olabiliyor daha doğrusu. Hepsini gösteremiyor. Hepsini gösteremiyor ama bazen o da eski yöntemlerden hani MR bu kadar yaygın değilken kullanılan geçmiş tarihli yöntemlerden bir tanesi ama elimizin altında güzel MR var ise bu en iyi tedavi. Aslında sadece tırnak yatağının altından mı görülüyor hocam? Başka yerlerde? Yok, vücudun her yerinde görülebiliyor. Daha ağırlıklı görüldüğü ve daha çok aslında hastaya sıkıntı yaratan bölgesi burası. En çok biz onun için karşılaşıyoruz. Parmağın ucu olduğu için her yerde dokunma hissi vesaire
onu çok etkileyici. Soğuk hassasiyetini de aslında biz seninle yaklaşık 10 civarı vücudun farklı bölgesinde glomus tümörü çıkardık, gördük hastasını. Ama bu kadar etkili bir, mesela kışın sızlıyor diye bizim kol bölgesindeki hastamız genellikle çok şey yapmıyor. Onlar daha çok vurmayla, dokunmayla hassasiyet belirttikleri için. Veya işte elbise sürtünüyor. Elbise sürtünüyor diyor. Ama soğuk hassasiyetini o kadar net şey yapmıyor. Belki de her tarafımızı örtüyoruz. Eldiven takmadığımız takdirde eller açıkta kaldığı için belki soğuk. Perifer yani uç kısımların soğuktan etkilenmesi biraz daha fazla oluyor belki. Peki cerrahi olarak biz ne yapıyoruz aslında? Hani nerede, hangi lezyona nasıl yaklaşıyoruz? Şöyle, biz genellikle birincisi elin fonksiyonel ünitesine bir zarar gelmemesine dikkat etmek lazım. Bütün elde yaptığımız cerrahi girişimler gibi. Bunların eğer tırnağın kenar bölgelerinde yer alıyorsa, tırnağın kendi bütünlüğüne dokunmadan hemen parmağın yanında yaptığımız kesilerle o şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında bizim en çok tercih ettiğimiz bu. Yani eğer mümkün ise tırnağı hiç çekmeden kenarından alttan ulaşmak. Hem bu yaklaşım olarak tırnak yatağına zarar vermiyor. Çünkü tırnak yatağına zarar verdiğiniz zaman bir daha o tırnağın normal gelmesi oldukça zor oluyor. Bu arada aklımıza gelmişken bulgularda onu da atlamayalım. Bir tanesini eksik söyledik. Tırnak yatağı bozuk. Evet. Bazı ilerleyen vakalarda uzun senelerdir tanı konmamış, o problemiyle gezen kişilerde tırnak yatağının altından büyüyen bir kitle olduğu için tırnakta çentikleşme veya çadır benzeri kubbeleşmelerle de hastalar karşımıza çıkabiliyor. Bazen yıllarca süren yani tırnak şekil bozukluklarının nedeni aslında bir glomus tümörü. Tırnak kökündeki glomus tümörlerinde daha çok görülüyor. Evet. Hani tırnağın germinal tabakasına yakın, yani üreme tabakasına yakın kısımda oluşan glomus tümörlerinde sıkça karşılaştığımız tırnak şekil bozuklukları da aslında glomus tümörünün etkenlerinden bir tanesi. Evet. Varsa tırnağın ortasında bir lezyon gördük, o zaman ne yapacağız? O zaman genellikle tırnağın, daha doğrusu sert tırnağın yukarıya kaldırıyoruz. Ondan sonra tırnağın yatak kısmı vardır altta, yumuşak bir kısım. Tam kitlenin bulunduğu yer üzerinde bir ufak birkaç milimetrelik kesi yaparak kitleye ulaşıyoruz. Bu aşamada genellikle büyütme de kullanıyoruz. Mikroskop veya büyütmeli gözlükler vasıtasıyla tamamen o bölgeden kitleyi uzaklaştırdığımıza emin oluyoruz. Bazen hatta kemikte çukurlaşmalara dahi yol açıyorlar, yuvalanmalara dahi yol açıyorlar. Bunu iyice sıyırarak. Glomus tümörünün başka bir özelliği de kemik destrüksiyonu, yani kemikte aslında oyulma veya zedelenme de yapabiliyor, onu da söylemek lazım. Yani hani MR istiyoruz ama mutlaka yanında bir normal filmin MR öncesi görülmesi lazım. Bazen kemikte olan, bir tane hastamda vardı, kemikte olan bir lezyonla beraber, osteokondromla beraber glomus benzeri bir yapının beraberliği de görülebiliyor veya hani osteokondrom dediğimiz kemik lezyonlarının glomus tümörüyle karıştığı durumlar oluşabiliyor. Mutlaka her şeyden önce, MR'dan önce mutlaka bir film çektirmek de gerekli, onu da söylemek lazım. O kemik oyununun mutlaka küretle güzelce temizlenip altta rezidü, yani kalan bir tabaka bırakılmaması çok önemli. Yani biz bunları sonra patolojik incelemeye gönderiyoruz. Evet, patolojik incelemeye gönderiyoruz. Patolojik inceleme mutlaka yapılmalı. Yani glomus tümörünün varlığı, yokluğu veya başka bir lezyonun varlığı mutlaka belirtilmeli. Tekrarladığını hiç gördün mü hocam? Genelde yani bizim yaptığımız olgularda biz hiç tekrar vaka görmedik. Ya tekrarlamışsa da bize gelmedi hastalar ama. Bir tane işte o kemik lezyonu olan hastada belki tanıya yeterince iyi koyamadığımız için belki o hastada biraz zorluk çektim ama genellikle glomus tümörleri cerrahi sonuçları çıkarıldıktan sonra çok iyi olan. Evet, hastada da dramatik olarak şikayetlerin gerilediğini görüyoruz zaten. Evet. O açıdan da oldukça yüz güldürücü. Bir tek çözemediğimiz şey galiba tırnak yatağı sorunları. Hani o gerçekten hani bahsettiğimiz tırnakta çentikleşme veya tırnak büyümesinde bozuk büyüme vesaire gibi sorunları çözmek çok mümkün olmuyor. Ama şunu da ek paranteze eklemek lazım. O kemikte destrüksiyon yapmış lezyonlarda, yani kemiğin şeklinin bozulduğu lezyonlarda bazen tırnak şekil bozuklukları oluyor. O şekil bozukluklarının devam etmemesi için kemik erime bölgesinin başka yerden alınan bir kemikle doldurulması bazen tırnak çıkım bozukluklarının düzeltilmesine de neden olabilir. Yardımcı olabilir. Yani
ameliyat sonrası da çok pansuman vesaire gerektirecek bir durum yok. Yok. Yani genellikle hani kendi kendine atan kişiler atıyoruz. Gerçekten hani tanı koyulduktan sonra tedavisi çok sorun değil ama ana sorun bence tanı koymak. Mutlaka parmak ucu ağrılarında gelmesi gereken en önemli lezyonlardan bir tanesi. Evet, önce şüphelenmek lazım. Önce şüphelenmek lazım. Bunları dinleyen, bunu başka yerlerde de konuştuk, bulduk. Bu bulguları kendinde bulan hastalar aslında kendi tanısını koyarak daha çok geliyorlar. Evet. Hastaların %80'i 90'ında da hastaların düşündüğü şekliyle bu problemi yakalayabiliyoruz. Onun için sizlerin de bu konuda fikir sahibi olmasını istedik. Onun için bu konuyu gündeme getirdik. Evet, bazen insanlar kendi teşhislerini kendisi koyup geldikleri de çok oluyor dediğin gibi. Yani bir yolla şikayetlerin doğru algılanması ve doğru şekilde tetkiklerin yapılması bizim tanıyı koymamızda çok önemli. Burada söylenecek en önemli nokta budur herhalde. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür